Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran, asla yağ çekmeyen pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum kenar kısımlarına. 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra yaklaşık 1,5 bardak kadar ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. En son elinizi kurtarmak için 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp o şekilde hamuru toparlayabilirsiniz. Pişilerimi ben çörek otlu hazırladım. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar çörek otu ekledim. İyice çırpa çırpa yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar çırpa çırpa yoğurdum. Üzerini streçle kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziye sarıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar sıcak ortamda mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Mayalı bir hamur olduğu için hamurun havasını aldım. Havasını aldıktan sonra toparlıyorum. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. İsterseniz bu tarifi farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Bezelerimin hepsini hazırladım. Elimle çok az bu şekilde üzerine bastırıyorum. Pişilerin üzerini kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Salata tahtasının üzerine alıyorum. Alırken yağı yanmasın diye bu şekilde altını üstünü güzelce elimle yağladım. Elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra bol kızgın yağda kızartıyorum. Yağın kızmış olmasına dikkat edin. Yağı kızdırdıktan sonra orta ateşin altında bir ateşle pişiriyorum. Pişi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, pişileri ne kısık ateşte ne de yüksek ateşte pişirmemeye dikkat edin. Kısık ateşte pişerse yağ çekebiliyor. Yüksek ateşte de pişerse içerisinin hamur kalma olasılığı oluyor. Üzerine yağ ata ata kızartıyorum. Hamur kabarmaya başladıktan sonra kendini toparladı. Bir tane daha pişiyi yerleştiriyorum. Hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Çok güzel bir şekilde kabarıyor. Alt tarafı kızardıktan sonra hemen çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde pişiriyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Kameranın ışığından dolayı ara ara ışığı değişebiliyor. Sizler pişilerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Yumuşacık pamuk gibi, asla yağ çekmedi. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.